Premiumbeat.com. Ego sum filia naturae, cum osculatione lunae, da mihi vocem liberatam, remittivem meam, fiam invincta. Ego sum filia naturae, cum osculatione lunae. Gizem, büyü, sihir, ölümsüzlük, kötülük ve korku. Hem de en saf olanından. Cadılık, büyücülükle yakından ilişkilidir. Her büyücü bir cadı değildir ancak bir cadının iyi bir büyücü olması gerekir. Mistisizmle ilgilenen kişiler cadılığı şöyle tanımlar. Cadılar kötüdürler, olumsuz ve yıkıcıdırlar. Mistik bilimlere dair uzmanlıkları inanılmaz güçlerle donatır onları. Deyimlerimizde de yansımalarını görüyoruz. Fitne, fesat, kötülük peşinde koşanlara bugün bile cadı diyoruz. Tabii ki genelde kadınlara. Aslına bakarsanız bu hiç de tesadüf değil. Cadıların kadınlarla ilişkilendirilmesinin hikayesi dişi iblis Lilith'e kadar uzanıyor. Ve işin enteresan tarafı birçok kültürde de cadılık kavramı dişiler üzerinden şekillenmiş. Dişiyi temsil eden masumiyet, duygusallık, annelik, dolayısıyla iyilik kavramları söz konusu cadılar olunca dişinin tutkulu, yasak elma yediren, yoldan çıkaran, aykırı, kötü yanlarını temsil eden bir görünüme bürünmekte. Kötülük simgeleri kuşaktan kuşağa efsaneler şeklinde anlatılır. Cadılar bu anlatının en belirgin örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bununla beraber 15. ve 16. yüzyıllarda Katolik Kilisesi'nin teşvikiyle binlerce kadının cadılıkla suçlanarak çeşitli işkencelerle öldürüldüğü bilinir. Bu toplu kadın kıyımları nedeniyle bugün cadı avı diye bir deyim var. Cadılar esrarengiz, karanlık sanatlar ustasıdır. Kara Büyü filminde olduğu gibi lanetleme yetenekleri vardır. Çeşitli boyut iblisleri ile iletişim kurabilirler. Süpürgeleri yoktur ama çok sağlam büyüler barındıran kitapları vardır. Büyülü güçleri özellikle erkekler üzerinde etkilidir. Belki de bundan dolayı kötülüğü yansıtan çirkin büyük burunlu sivri cadı tasvirleri modern dünyada kışkırtıcı kızıl saçlı dişilere evrilmiştir. Yine de yaşanan trajedilerin dışında cadılar günümüz dünyası için kurt adam, mumya, vampir ya da çizgi roman karakterlerinden farksızdır. Seni meraklı küçük böcek. Onu bana getir. Orada olduğunu biliyorum. Sakın korkma. Hayır, korkmuyorum. Çıksana o zaman. Ya sen korkarsan? Her ne kadar modern cadılık denen Wiccanlık sürse de geçmişin gizli sanatlar ustaları, korkulan cadıları artık eğlence ve korku yani popüler kültürün bir öğesi olarak değerlendirilmekte. Popüler kültürün korku evreninde tartışmasız bir yere sahip olan cadılar ve cadılık hakkındaki söylenceler dünya döndüğü sürece varlığını koruyacak. Gizem, insan DNA'sına iliştirilmiş çok özel bir kod. Özellikle kutsal kitaplarda dahi varlığı kabul edilen büyü söz konusu olunca büyüyü icra eden cadılar da popülerliklerini hiç kaybetmeyecek. Farklı senaryo ve kurgularla karşımıza çıkmaya devam edecek. What happened to you? First, they bound her. Then they ripped out her tongue, poisoned her, paralyzed her, forced her. Ve işte tarihte bir dönem cadı olarak kabul edilmiş en çok korkulan 3 isim. Angela de la Barde, 1230-1275 yılları arasında yaşamış olan ve gerçek Hristiyanların kendileri olduğuna inanan Katorizm inancını benimseyen Angela, kiliseye başkaldırı olarak görülen inancı nedeniyle cadılıkla suçlanmıştır. Yaşadığı bölgede kaybolan bebekler nedeniyle sorumlu tutulan Barde, Engizisyon tarafından inanılmaz işkencelerle feci şekilde öldürülür. Barde, tarihin ilk cadısı olarak kayıtlara geçer. 1488-1561 yılları arasında yaşayan Yorkshire bölgesinde şeytanın çocuğu olarak tanınan Mother Simpson, oldukça belirgin bedensel arazlarla doğdu. Tüm dünya şu anda onu tüm zamanların en popüler kahini Nostradamus'la kıyaslarken, hatta neredeyse bir azize, kutsal insan olarak tanırken yaşadığı dönemde
cadı olarak anıldı ve kendisinden korkuldu. Evet, Siptin Ana bir kahindi. Büyücülükle yargılanarak yakılan Siptin'in kehanetlerini içeren el yazmaları Güney Galler Halk Kütüphanesi'nde yıllarca halktan gizli tutulmuş ve sonradan çalınmıştır. Mother Siptin'in günümüzde dahi gerçekleşen birçok kehaneti bulunmaktadır. 1801 doğumlu Voodoo'nun kraliçesi olarak tanınan Levo, meşhur Voodoo bebekleriyle büyü yapan ilk kişi olarak tanınır. Ölü çağrıcılık, zihin kontrolü, telekinezi gibi olağan dışı birçok yeteneğe sahip olduğu aktarılan Mary, 1874 yılında 12.000 kişinin katıldığı büyük bir voodoo ayini de yapmıştır. Kraliçe, voodoo uygulayıcısı olarak yüksek cadı rütbesi alan tek kişidir. Günümüzde yapılan voodoo büyülerinde hala ritüelleri kullanılan voodoo kraliçesi ne bir cadı mahkemesine çıktı ne de cadılıkla suçlandı. 1881 yılında evinde doğal nedenlerle ölmüştür. Ve bir bonus karakterimiz var. Tarihin en çok korkulan cadıları arasında olmasa da şahsi olarak benim en çok korktuğum cadı karakteri Drag Me to Hell filmindeki Bayan Ganush. As Urdug Sion bellied. La mia. Gerçek anlamda en azından benim kafamda şekillenmiş cadı profiline en çok uyan karakter. Bonus cadımız Bayan Ganush'la beraber bir içeriğin daha sonuna geldik arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında cadılar hakkında minik bilgiler paylaştım. Kanalımda sizinle olmak her zamanki gibi keyifliydi. Umarım bu beraberlik uzun süreli ve kesintisiz olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Oh, God! Friggin' witches, seriously, man, come on!